Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan, pişirmeden çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, ani misafir kurtarıcı, lezzetiyle herkesin damak zevkine uyacağını düşündüğüm harika bir tatlı tarifim var. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve hemen tarifimin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak 3 paket burçak bisküvimi rondomdan un haline gelene kadar çekip uygun bir karıştırma kabımın içerisine aldım. İçerisine 150 gram tereyağı veya margarinimizi eritip bu şekilde ekliyoruz. Daha sonra bisküvilerimizi ve yağımızı güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bu aşamada yağı bisküvilere yedirmek oldukça önemli arkadaşlar. Güzel bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Ben tarifimde burçak bisküvi kullandım fakat sizler farklı bisküviler kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Burçak bisküviyi bu tatlıya çok yakıştırıyorum. Son aşamada bu şekilde tamamen birbirine karışmış olması gerekiyor. Daha sonra tatlılarımızın yapım aşamasına geçiyoruz. Muffin kalıbımın içerisine kağıt kalıplarımı bu şekilde yerleştirdim. Hazırlamış olduğum bisküvili karışımımdan kaşık yardımıyla alıyorum ve kenarlarına bastırarak güzelce sıkılaştırıyorum. Daha sonra orta kısmına da küçük bir bardağımla bu şekilde bastırıp tabanının da iyice sıkılaşmasını sağlıyorum. Bütün kalıplarımın içerisine bu şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Bu ölçüler ile hazırladığımda 15 adet tatlı çıktı arkadaşlar. Ölçüyü azaltabilir, artırabilirsiniz. Bir tane yeğenim bir tane daha yok mu diye soracağı harika bir tatlı oldu. Bu arada bisküvili kısmına ceviz, fındık vesaire de ekleyebilirsiniz. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabıma koyuyorum. Buzdolabımda yarım saat kadar dinlendiriyorum. Bu arada ben de iç kremasını ve çikolata sosunu hazırlıyorum. En üstüne dökmek için ganajımı hazırlıyorum. Bir paket sıvı kremamı uygun bir tavamın içerisine aldım ve bir miktar ısıttım. Kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyoruz. Kaynama noktasına geldikten sonra ocağımın altını kapatıyorum ve içerisine bir paket sütlü çikolata 60 gram, bir tatlı kaşığı da sürme çikolata ekliyorum. Sürme çikolata eklemiş olduğum kısım videomda görünmemiş. Daha sonra çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum ve çikolatalarımın tamamen erimesini sağlıyorum. Bu kısımda sadece benmari usulü çikolata eritebilir veya çikolata sosu da hazırlayabilirsiniz. Bir kenara alıyorum ve tamamen soğuyana kadar bekliyorum. Tamamen soğuması gerekiyor. Bizler tatlımızı hazırlarken ganajımız da tamamen soğumuş oluyor. Daha sonra kremamı hazırlıyorum. Bir paket hazır pasta kreması kullandım. Uygun bir kabımın içerisine boşalttıktan sonra içerisine 1,5 su bardağı soğuk sütümü ekleyip mikserimle koyulaşana kadar çırpıyorum. Sütümü soğuk kullanıyorum. Pasta kremasını da hazır kullandım arkadaşlar. İsterseniz ev yapımı da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde çok pratik oluyor. Krem şanti de kullanabilirsiniz. Üst kısmında yazan tarife göre hazırlıyoruz. 1,5 su bardağı soğuk sütüm ile bu kıvama gelene kadar çırptım. Daha sonra sıkma torbamın içerisine doldurdum. Ganajımı kontrol ediyorum. Soğuduğundan emin olduktan sonra yapım aşamasına geçiyorum. Yarım saat 40 dakika kadar buzdolabında beklettim. Ganajım da soğudu. Buzdolabından çıkarmış olduğum tatlılarımın kenarlarından bu şekilde kağıtlarımı çıkartıp servis tabağımın içerisine diziyorum. İsterseniz kağıtları çıkartmadan da hazırlayabilirsiniz. Servis aşamasında da çıkarılabilir kağıtlar arkadaşlar. Ben bu şekilde hepsini çıkarttım ve servis tabaklarımın içerisine tatlılarımı dizdim. Metal muffin kaplarda da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir kalıbınız yoksa. Direkt borcamda da yapabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Bisküvili kısmımın hepsini servis tabağıma dizdikten sonra hazırlamış olduğum pasta kremasından iç kısımlarına dolduruyorum. Bu şekilde sıkarak dolduruyorum hepsini. İsterseniz alt tabanını çikolata ile doldurup daha sonra kremayı da sıkabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım.
İlk önce kremamla iç kısımlarını tamamen doldurdum. Kremamdan çok az bir miktar 2 yemek kaşığı kadar arttı arkadaşlar. Tamamını bu şekilde doldurdum. Üst kısımlarına çok az bir miktar ganajımdan dökeceğim için çay kaşığı yardımıyla çok az bir miktar düzeltiyorum. Bu arada sıkma torbanız yoksa kaşık yardımıyla da kremalarınızı doldurabilirsiniz. Hazırlamış olduğum ganajımdan tatlı kaşığı ile üst kısımlarını bu şekilde gezdiriyorum. Çok doldurmadım arkadaşlar. Kenarlarından da çok akmasını istemedim. Bu şekilde yeterli oluyor. Dediğim gibi alt tabanına da çikolata ile doldurup üst kısmına kremayı sıkabilirsiniz. Görüntüsüyle de lezzetiyle herkesi büyüleyecek bir tarif oldu. Farklı bir tarif oldu. Gören herkes tarifini istedi. Son olarak üst kısımlarını süsleyip servis ediyorum. Hazırlaması sadece bu kadardı. Üst kısmını süslemek için de beyaz çikolatamı rendelemiş olduğum beyaz çikolatamdan üst kısımlarına bu şekilde döküyorum. Her bir tatlımın üzerine bir miktar döktükten sonra son olarak Antep fıstığı tozumdan da çok az bir miktar serpip süsleme işlemini tamamlamış oluyorum. Bu aşamalar tamamen sizlere kalmış. Dilediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak farklı şekillerde de süslemeler yapabilirsiniz. Üst kısmı için direkt sütlü çikolata parçaları da kullanabilirsiniz. Fındık, ceviz parçaları da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu aşamalar tamamen sizlerin tercihi. Son aşamadaki görüntüsü de bu şekilde oldu. Harika oldu arkadaşlar. Dediğim gibi çok az bir miktarda Antep fıstığımdan bu şekilde serptikten sonra tatlımın yapım aşamasını tamamladım. Dilerseniz hemen servis edebilir, dilerseniz buzdolabınıza kaldırarak dilediğiniz zaman servis yapabilirsiniz. Ben sizlere hemen kıvamını göstermek istiyorum. Bıçak yardımıyla bu şekilde ortadan ikiye tatlımı kesiyorum. Alt tabanımızda kırılma çatlama olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel oluyor. Ayrıca lezzeti de bir o kadar mükemmel oldu. Herkesin denemesini gerektirdiği harika bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Yedikçe yedirten hafif bir tatlı oldu arkadaşlar. Denediğinizde sizler de lezzetine umarım bayılacaksınızdır. Tam tutan bir tarif değil, gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Beğendiğiniz tarifleri arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla kişiye erişmemi sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.